Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. Hilal Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor, hangi enerjiler hayatında aktif bunlara bakalım. Gölün ruhu olarak geliyor. Sessizlik hüküm sürüyor. Durgun ve durağan bir dönem yaşanıyor. Göl bu sessizlikte büyük bir mana barındırıyor dedi. Doğmak ve aksiyon kartıyla beraber. Şimdi şu an enerjisinde çok sessiz, sakin, belki hiçbir şey yapmıyormuş gibi görünen bir enerji de olabilir aklınızdaki kişi ama aslında arka planda birçok şeyi planladığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Yeni bir başlangıç yapma isteği içerisinde ve burada bir şeyleri değerlendiriyor, yeniliyor, işte neyi nasıl yapacağını oturtmaya çalışıyor diyebiliriz. Ve burada öyle bir enerjide ki sanki buradaki o planlama yapıldıktan sonra ciddi bir eyleme geçme süreci içerisinde olacak. Ciddi bir aksiyona geçtiği süreç olacak diyebiliriz aklınızdaki kişi için. Çünkü yeni bir başlangıç yapma isteği var. Yeni hayat kartı da geldi zaten. 2 tane yeni başlangıç kartı geldi. Hayatla ilgili alınan kararlarla kendini yeniden şifalandırmak dedi. Destek kartı da desteğe ihtiyaç duyduğu zaman aileden veya bilinmeyen birinden gelen destek değerli olduğu bilincine varmak dedi. Şimdi bugün enerjisinde daha çok böyle yeni başlangıçlarla ilgili destek almaya çalıştığı bir sürecin içerisinde ya da burada işte kimden destek alabilirim, nasıl bir yardım alabilirim ya da isteklerimi nasıl gerçekleştirebilirim dediği bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz aklınızdaki kişi için. Ancak çok düşünüyor, çok değerlendirdiği bir süreçte neyi nasıl yapacağını çok da bilemeyen bir enerjide ciddi şekilde böyle kabuslar gördüğü, uykusuz geçirdiği gecelerin olduğu çok düşündüğü bir süreçten geçiyor. Ve burada artık gerçekten istediği şeyi elde etmeye böyle net bir şekilde odaklanmış diyebiliriz. Şimdi bu kart bize sihir yaparak olmayan şeyleri oldurmak, gerçekleşecek mucizelerden bahseder. Diğer kartımız da şans, baht açıklığı, güçlü enerjiler, istediğini elde edebilme gücünden bahseder. Yani burada aslında maneviyatını biraz daha arttırarak, ne istediğini çok net belirleyerek, ne yapması gerektiğini değerlendiren ve bunun için eyleme geçmek adına doğru zaman bekleyen bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Güzel geldi onun için. Şu an uzaktan baktığınızda böyle çok sessiz, sakin, belki hiçbir şey yapmıyor gibi görünüyor olabilir ama bu alanda aslında öyle görünüyor olmasına rağmen çok da o enerjilerde değil. Daha çok böyle eylem enerjisine hazırlanıyor diyebiliriz. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım bugün enerjisinde neler yaşayabilir aklınızdaki kişi. Tılsım altılısı, değnek ası, kupa şövalyesi. Şimdi değnekler bize tutkulardan, arzulardan ve isteklerden bahseder zaten. Değnek asıyla beraber samimi ilişki kurma isteğinden, moralin artmasından, yeni başlangıçlara kişinin kendini ve kalbini açma süreçlerinden bahseder. Şimdi biraz önceki kartlarla beraber artık çok net bir şekilde burada istediği şeyleri elde edebileceği enerjilere gelmek istiyor ve burada başlangıçla ilgili, yeni adımlarla ilgili çok ciddi bir planlama içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ciddi bir düşünme aşamasında yani günün enerjisinde aslında çok net bir şekilde oturup ben şunu istiyorum ve bunu elde edebilmem için ne yapmalıyım bakış açısı var diyebiliriz. Kartların genelinde biraz önceki kartlarda da bu vardı. Ve burada artık eyleme geçebilmek adına daha samimi, istediğim şeyleri elde edebilmek adına neler yapabilirim, neler yapmalıyım. Şimdi bir durumu incelemek, işte olması ya da olmaması gerekenler üzerine muhakeme kurmak, yani düşünmek kartı. İnce eleyip sık dokuduğu bir süreçten geçiyor. Burada sıradanlık kartında der ki basit ve rahat bir hayat arzusu. Bu noktada artık istediklerine kolaylıkla ulaşmak ve hayattan keyif almak istediği bir süreç oluşturmaya çalışıyor diyebiliriz. Güzel geldi aslında. Şimdi neden bu durumun içerisinde buna bakalım. Tılsım altılısı politika ve yanılsama kartı.
Şimdi aklınızdaki kişi yakın geçmişte bazı konularda çok ciddi şekilde yanıldığının farkına varmış olarak görülüyor. Tılsım altılısı bize alma verme dengesindeki bozukluktan bahseder. Sık boğaz etmemekten, anlayıştan, bilgi paylaşımından bahseder bazen. Ama burada daha çok insanlardan beklediği ve aldıkları ya da alamadıkları ile ilgili genel bir değerlendirme içerisinde kalmış diyebiliriz. Birçok konuda yanılmış. Değnek kralı. Şimdi değnek kralı bize dürüstlükten bahseder, bilgelikten bahseder. Şimdi burada kendini çok böyle bilen biri olarak görüyor olabilir. Yakın geçmişte görmüş olabilir aklınızdaki kişi. Nasıl söyleyeyim? Şimdi bazı insanlar hep şey olur ya, ben yaparım, ben bilirim. İşte ya bana akıl vermene gerek yok, ben her şeyi hallederim kafasında olur ya. Burada aslında çok akıllı olduğunu, çok bilge olduğunu düşünürken böyle olmadığını, bazı konularda işte ben kandırılmam der ya bazı insanlar. Bu konuda çok da o enerjilerde olmadığını deneyimlemiş olabilir. Yani burada çok doğru adımlar attığını düşünürken, çok doğru davrandığını düşünürken, insanları çok iyi tanıdığını düşünürken ciddi şekilde yanıldığı ve göremediği şeylerle yüzleştiği bir süreçten geçmiş olabilir. Biraz ben bilirim enerjisinden çok da bilmiyormuşum galiba ya döndüğü bir durum ortaya çıkmış. Ama buradaki en net ortaya çıkma durumu da alma verme dengesi. Yani bu kişi çok fazla alıcı enerjilerde olmuş olabilir. Yani hayatın aslında çok güzel kurdum, çok güzel devam ediyor gibi düşünürken o alma verme dengesini sağlayamadığı için sistemin devreye girdiği bir süreçten geçmiş olabilir. Umarım burayı anlatabildim. Şimdi enerjiler böyle devam ederse yakın gelecekte neler yaşayabilir dediğimizde Kupa Şövalyesi Gizem ve Kıyı kartı geldi. Şimdi Kupa Şövalyesi bize aşık olunan dönemlerden, sakin huzurlu süreçlerden ve e, duygulara yönelip böyle hayal kurma, hayallerle yaşama süreçlerinden bahseder. Burada yakın gelecekte aslında aklınızdaki kişi e, buraya bir kart alacağım ama daha net olsun. Huzur isteyecek yani çok net huzur isteyecek. Yıldız kartı geldi. Karmalardan da bahsediyor olabilir. O yüzden kartlar aldım. Huzur hissetmek isteyecek. Yani güvenilir alanda olmak isteyecek aslında. Yani burada ne kadar ben bilirim, ben iyiyim diyen bir enerjide olursa olsun bir yere sığınmak, kendini güvende, değerli hissetmek istediği bir sürecin içerisinde olacak. Bu da kendini kötü hissetmesinden kaynaklı olacak. Orada sakladığı, göstermediği o gizli durumlardan kaynaklı. Bu ne dediğimizde yıldız, kılıç dörtlüsü ve tılsım yedilisi kaldı. Yıldız kartı bize karmalardan da bahseder, yalnızlıktan da bahseder. Şimdi bu süreçte aslında aklınızdaki kişinin ana konusu, onu genel manada böyle zorlayan enerji, tılsım beşlisiyle sevgiden yoksun hissetmek ve değersizlik duygusu olacak diyebilirim. Kendini tekrar değerli hissetmek isteyecek, varlığını kabul ettirmek istediği bir sürecin içerisinde olacak, güven duygusunu hissetmek istediği bir süreçte olacak. Tekrar bir şeyleri oldurmaya çalıştığı bir sürecin içerisinde olacak. Kılıç dörtlüsü iyileşme süreçlerinden bahseder. Tılsım yedilisi bize acele etmemekten, yavaş ilerlemekten, büyümeden ama yavaş bir büyümeden bahseder. Bu zamana kadar verdiği emeklerin karşılığını alamadığını düşünen bir aklınızdaki kişi olacak ve artık burada yani dengeleri düzeltmem gerekiyor dediği bir bakış açısı getirecek. Umarım anlatabildim. Umarım hızlı da konuşmadım. Biraz öyle hissettim ama. Yani burada maddi kayıpları da olmuş olabilir yakın geçmişte aklınızdaki kişinin ama daha çok böyle güvendiği kişilerden işte zarar gördü. Belki siz onu uyardınız, sizi dinlemedi. Bu noktada birazcık daha çok sizin yanınızda olmak ve sizin o güvenli alanınızla kalıp kendini güvende hissetmek istediği bir süreçte olacak. Burayı direkt siz olarak hissettim. Siz ona güven veriyor olabilirsiniz ve burada en çok hissetmek istediği duygu bu olacak. Sizin yanınızda güvende olacak, olduğunu düşünüyor daha doğrusu. Yanınızda olmak isteyecek. Şimdi onun hayatında bunlar oluyor. Sizin hayatınızda neler olabilir buna bakalım. Ayın ruhu olarak geldiniz.
Bir de birazcık böyle şey oldum enerji olarak ama yorulmuş bir kişi olarak geliyor aslında aklınızdaki kişi. Çok güvendiği kişilerden zarar görmüş olabilir. Ama burada daha çok sanki sizin uyardığınız da dinlemediği kişiler gibi hissettirdi. Şimdi ayın ruhu olarak geliyorsunuz. Belirsizlikler ve netlik kazanmamış durumlar var. Karamsarlık, korku ve huzursuzluk duyguları seni esir alabilir. Kendini güvende hissetmeyebilirsin dedi. Farkında olmayan ve sessizlik. Buraya bir kart alacağım. Neyin farkında değilsiniz bunu soralım. Ve sonrayım sizin için. Baktığınızda daha çok böyle net olmayan durumlar, yaşadığınız durumlar sizi sıkıntılı bir sürece doğru getirmiş. Biraz karamsar enerjileriniz var. Buradan çıkmanızı istiyorum. Çıkın buradan. Daha çok böyle enerjinizi toparlayıp pozitif enerjilere, güzel enerjilere kendinizi getirmeye çalışın. İşte sevdiğiniz bir videoyu açın, sevdiğiniz bir diziyi açın, işte sevdiğiniz bir kitap okuyun, komik videolar açın vesaire, ne seviyorsanız, sizin enerjinizi ne toparlayacaksa bunu yapın lütfen. Arınmak için de yani bazen o duyguyu hissederiz, karamsarlık ya da herhangi bir negatif bir şey hissederiz ama tanımlayamayabiliriz de. Tanımlayamadığınız bir durum olduğunda da arınabilmek adına Ho'oponopono'yu yapabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki Rabbim şu an kendimi kötü hissediyorum ama bunun altında yatan duyguyu ya da sebebi bilmiyorum ya da biliyorsanız onu da söyleyebilirsiniz. Bundan arınmayı talep ediyorum diyerek özür dilerim, lütfen beni affet, seni seviyorum, teşekkür ederim. Bu arınmayı yapabilirsiniz. Çok iyi gelecek size. Farkında olmadığınız dönüşüm. Ciddi bir değişim ve dönüşümün içerisindesiniz. Biraz dönüşüme direniyor olabilirsiniz. Bu ilişki bana neleri gösteriyor, neleri görmeliyime odaklanmanız gerekiyor. Sessiz enerjilerdesiniz ama bu sessizliği biraz kendi içinize dönmek için kullanmanızda fayda var. Burada biraz sanki direniyorsunuz gibi. Gördüğünüzü görmek istemiyor olabilirsiniz bazı konularda. Lütfen buraya biraz odaklanın. Çünkü her böyle zorlayıcı gibi gördüğümüz olaylar şifalanmamız gereken alanları bize gösterir, sürekli söylediğimiz şey. Şimdi içgüdü ve yeni girişim kartı geldi. E, Ya burada biraz kendi hislerinize güvenmeniz gerekiyor diyebilirim. Bazı şeyleri hissediyor olabilirsiniz ama işte dönüşüm kartındaki gibi, aslında farkında olmayan kartındaki gibi görmek istemiyor olabilirsiniz. İç güdüleriniz ya da iç sesinizi ya da ilahiden gelen ses diyebiliriz, evrenden gelen ses diyebiliriz. Her ne diyorsanız hiç fark etmiyor. Sizi uyaran, sizin gelişiminiz için olumlu bir yola girmeniz adına gelen o sesleri, ilhamları, neyse artık o nasıl adlandırıyorsanız bunları duymanız gerekiyor. Bunları duymak istemiyor olabilirsiniz. Ya da farklı adlandırıyor olabilirsiniz. Biraz içsel tarafa dönmeniz gerekiyor diyebilirim. Yeni girişim kartı der ki benim zamanım, yeni doğan yeni keşifler, yeni girişimler. Bu dönüşümle beraber sıfırdan birçok şeyi değiştirip dönüştürecek olabilirsiniz. Yani güçlü bir değişim dönüşüm olabilir. Lütfen biraz bugün özellikle içsel olarak kendinizi bir sorgulayın. İstediğim hayat bu mu? İstediğim kişi bu mu? Nasıl bir yerde olmak istiyorum? Nasıl bir ilişkinin içerisinde olmak istiyorum? İşte nasıl bir işim olsun istiyorum? Genel olarak nasıl biri olmak istiyorsunuz ve şu an nasıl bir durumdasınız? Bunları kıyaslayın ve olmak istediğinizi her an yaratabileceğinizin farkına varıp adımlar atın. Şimdi günün enerjisinde biraz dediğim gibi bu yani dönüşüme karşı koyan kişiler daha çok böyle sistem tarafından sıkıştırılır. Çünkü artık der ki sistem hayır, artık zamanın yok, dönüşmek zorundasın. Burada da o var açıkçası. Şimdi olumsuz ya da korku dolu düşüncelerden uzaklaş, istediğine ulaşacaksın der. Diğeri de yargılamaktan kaçın. Bu daha çok kendinizi yargılamak olarak hissettirdi. Bu yüzden yargılamalardan uzak, korkudan, olumsuz duygulardan uzak, kendi içinize dönüp şifalanmaya odaklandığınız bir gün olmalı. Zihin ve ruh arasında uyumsuzluk. Zihniniz çok negatif konuşuyor olabilir. Ruhunuzda beni dinle, beni duy diyor olabilir. O yüzden bugün özellikle zihin ve ruh arasındaki uyumu sağlamanız gerektiğini söylüyor kartlar. Çok ciddi bir uyarı geldi. Öyle söyleyebilirim. Bu kanalı sürekli takip eden arkadaşlarım özellikle bu tür konulara daha açıklar. Aslında şunu diyebilirsiniz, ya ben değişime dönüşüme kapalı değilim. Zaten bunun için çabalıyorum diye olabilirsiniz ki böyle olduğunuzu da biliyorum ama
burada o değişim ve dönüşümün içerisinde bir şeyleri görmek istemiyor olabilirsiniz. Yani konuşurken kolay ama değişim ve dönüşüm çok zordur. İnsanın kendiyle yüzleşmesi çok yorucu bir süreç oluşturabilir. Ama küçücük adımlar o kadar büyük güzellikler getirir ki hayatınızda. O yüzden onu göze almanızda fayda var diyebilirim. Görmek istemediğiniz şeylere odaklanın. Şimdi 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bugün en çok neye dikkat etmeniz gerektiğine bakalım. Günün olumlamasını alalım. Olumlama kartı alalım. 1, 2 ve 3 olarak da kart seçin. Bir tane de peri mesajı alacağım. Günün olumlaması. Olduğum halimle barışım, artık bana hizmet etmeyen alışkanlıklarımdan ve yargılarımdan vazgeçiyorum. Sürekli büyüyorum, gelişiyorum ve en iyi versiyonum için çalışıyorum. İhtiyacım olan tüm sevgi içimde var. Harika. Şimdi yargılamaktan, özellikle kendinizi yargılamaktan vazgeçin, öyle diyeyim. Sihirli ağ geçidi geldi. Bilinmeyene doğru yola çıkmak, cesaret ve güven ister ancak en büyük ödüllerin olduğu yer burasıdır. Geriye bakmadan cesurca ilerlemenin zamanı geldi. Cesur ol, görmek istemediklerini gör, harika şeyler geliyor dedi. Biri seçen arkadaşlarım. Tılsım dokuzlusu ve kontrol kartı. Bugün biraz kendinizi yalnız hissedecek olabilirsiniz. Burada biraz düşüncelerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Düşüncelerinizi kontrol etmenizde fayda var. Özellikle yani benim kaderim bu, ben hep yalnız kalırım gibi bir düşünceniz varsa bunu iptal etmelisiniz. Burada çok fazla bu enerjiyi çalıştırıyor olabilirsiniz. Yani bazı şeyleri çok net kabullenmiş ve bu durumları hayatınıza çekiyor olabilirsiniz. Bazen şunu da yapabiliyoruz. İşte tılsım dokuzusu nedir? Maddi ve manevi olarak aslında her şeyi tamamlamış bir karakterden bahseder bize. Bazen deriz ki yani ya benim kimseye ihtiyacım yok. İşte ben kendi özgürlüğüme sahibim, maddiyatımı işte karşılarım, kimseye ihtiyaç duymuyorum deriz mesela. Bu cümle bile o kadar hayatımızdaki şeyleri etkileyen bir cümledir ki hiç kimseye ihtiyacım yok demek bu enerjiyi çoğaltır. Yani siz bunu söylemeye devam ettiğiniz sürece ihtiyaç duymadığınız ya da yalnızlığı kabullendiğiniz, yalnız olmanın güçlü olduğu mesajını altta barındırdığı için güçlü olmak adına yalnız kalmayı seçmiş olursunuz. Burayı umarım anlatabildim. Yani o yüzden söylediğiniz şeylerin, kullandığınız cümlelerin, kelimelerin çok çok önemi var. Özellikle bu tarz cümleleriniz varsa buraya dikkat etmenizde fayda var diyebilirim. İki seçen arkadaşlarım bilge ve kılıçası. Şimdi kılıçası açık konuşmayla problemleri çözmekten bahseder bize. Burada bazı konularda bugünün enerjisinde biraz böyle bazı şeyler netleşecek olabilir. Anlaşamadığınız, çok net biraz sıkıntı yaşadığınız kişilerle yüzleşecek olabilirsiniz. Burada yapacağınız açık konuşmalarla, çok net tavırlarla karşınızdaki kişinin de ne istediğini anladığınız, daha bilgece, olgunca davrandığınız bir süreç olabilir. Burada sadece biraz böyle öfkeli ve fevri olmamaya dikkat edin. Kılıçlar biraz öfkeden, ani çıkışlardan da bahseder. Buna yapmamaya dikkat ederseniz çok farklı bir bakış açısı gelecek olabilir bu konuda size. Üçü seçen arkadaşlarım. Beklemek ve tılsım beşlisi. Şimdi tılsım beşlisi değersizlikten bahseder bize. Değersizlik duygusundan, sevgiden yoksun olmaktan bahseder. Yani bugün enerjisinde biraz sevgisiz hissedecek olabilirsiniz. Yani burada biraz bekleme enerjisine geçecek olabilirsiniz ve yokluk bilincinde olacak olabilirsiniz. Burayı değiştirmeniz gerekiyor. Yani nasıl söyleyeyim? İşte kabullenilmişlik olabilir. Bekliyorum. Çünkü ben beklemeliyim. İşte nasıl söyleyelim? Kendinizi değerli görmediğiniz için değersizlik duygusu olduğu için içsel olarak bu sefer insanların önceliği olmadığınıza dair durumları hayatınıza çekiyor olabilirsiniz. Bunu lütfen yapmayın. Burayı bilmiyorum anlatabildim mi ama yani insanlar hep sizi ikinci plana atıyor olabilir. Bu sizin yani normalleştirdiğiniz çünkü ben değersizim o yüzden işte ikinci plana atılırım gibi bir düşünce içerisinde olmanıza sebep oluyor olabilir.
Özellikle bugün de bunu hissedecek olabilirsiniz. Böyle bir duyguya girecek olduğunuzda lütfen değersizlik duygusuyla ilgili çalışmanız gerektiğini farkına varın. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.